Yani neredeyse 12 saat oldu ve sıcak. Yani halbuki tam doldurmadım. Tam doldurursanız 12 saat gidiyordu. Evet, yazın insan üşür mü? 3000 metreye çıkarsa üşür. Sabaha karşı 0 derecelere düşüyor hava sıcaklığı. Bunu düşünerek kışın bir araştırma yapmıştım. Bu çıkmıştı karşıma. Zippo'nun cep sobası. Çin ürünlerde var ama tabii Zippo bir kalite. Onun için bunu tercih ettim ve çok memnunum. Kullandım. Yani 5-10 kez kullandım. Aşırı memnunum. Yani sıcak tutuyor. Nasıl çalıştırıldığını göstereyim. Kapağını açıyoruz. Sonra benzinimizi hazır ediyoruz. Benzini direkt dökebilirsiniz ama bir ölçüsü var. Buradan anlaşılmıyor ne kadar koyduğumuz. Burada bir ölçüsü var. Mililitre falan yazmamış. Bu 12 saatlik. Bunun 6 saatliği de var. Daha küçük olanı da var. Bu 12 saatliği ben neredeyse 20 saate, yani şunun ölçü kabındaki çizgiye kadar doldurursam 20 saate kadar kullanıyorum. Nasıl kullanıyorum? Kılıfın içerisinde. Kılıfın içerisine koymazsanız 12 saatten de kısa sürer. Hava aldığı için çok çabuk tüketir benzinini. Ben bunun içine koyuyorum. Sıcak olduğu için bir de bunun içine koyuyorum. Yani çift kılıf. Onun için 20 saate kadar gidiyor. Ya koynuma veya işte nereye üşüyorsa oraya koyuyorum. Şimdi önce bir benzini dolduracağız. Şuraya da göstereyim. Buraya dökemiyoruz. Bu çıkıyor. Bu başlığında zannedersem 80 yakımlık bir ömrü var. 80 yakımdan sonra satın almak gerekiyor. İşte 120-130 lira civarı bir şey. Bunu da 350 lira civarı bir şey almıştım. Şimdi herhalde yine 350-400 civarı bir şeydir. Yani 80 yakımda 120-130 lira vermek çok da sorun değil. Ölçü kabını tam doldurmayacağım. Şu anda bunu dolduracağım ama biraz daha geç vakitte yakacağım. Şu anda çünkü soğuk değil. Çok soğuk değil daha doğrusu. Yani yarıdan biraz az bir şey daha fazlaya kadar dolduracağım. Evet, yarıyı biraz geçti. Dikkatli olmak lazım. Tabii aslında bunu dışarıda yapmak lazım da ne bileyim üşendim. Burayı kapattık. Şöyle koyduk. Şimdi bunu dökerken dikkat etmek gerekiyor. Buraya koy. Şu deliğe geçirdik. Yavaş yavaş. Bunun için çünkü bir farklı bir pamuk. Emmesi için yavaş yavaş akıtıyoruz. Yani içi boş değil. Pamuk emiyor bunu. Bunun için güvenli bir şekilde koynunuzda, her bir tarafınızda, bacaklarınızda, her tarafınızda kullanabiliyorsunuz. Alev yanmıyor yani. Gece yaktığım zaman göreceksiniz. Yani belki de karanlıkta, çok karanlıkta önce gözüküyor. Yoksa ateşi gözükmüyor. Isıyı hissediyoruz tabii. Evet, tamamını koyduk. Kapağını da kapattık. Çakmakla, çünkü kendinden bir çakmağı yok. Başka bir çakmakla buradan yakacağız. Bunu da akşam yakarız. O zaman gösteririz. Evet, akşam oldu. Şimdi bir yakalım. Şöyle gezdiriyoruz. Alev almıyor yani.
Evet, şöyle dokunduğumuzda sıcaklık artıyorsa yanmıştır. Şu anda sıcaklık artmadı, yanmadı. Evet, yani alev falan gözükmüyor. Ne yaparsak yapalım. Bakayım kameranın ışığından dolayı. Yani ben çıplak gözle fark ediyorum da kamerada ne kadar fark ediliyor bilmiyorum. Bir kırmızılık var. Yanıyor yani şu anda. Şu anda yukarılara dokunamıyorum, sıcak. Birazdan kapağını kapatacağım. Karanlık bir şey gözükmüyor. Açtım şeyi. Işığı açtım. Evet, şu anda sıcak. Kapağını kapatıyorum. Dediğim gibi yani ışığı ben çıplak gözle bir kırmızılığı gördüm. Zaten sıcaklığı hissediyorum. Kapattım. Birazdan iyice ısınacak. Kılıfına koydum. Sonra böyle bir tane Umre'den kalma para kesesi var. Onu da içine koydum. Çorabın içerisine de koyabilirsiniz. Eğer koynunuzda kullanmak istemiyorsanız bazen öyle de yapıyorum. Hatta bunu böyle bu şekilde çorabın içerisine koyuyorum. Daha uzun dayanıyor. O şekilde de kullanabilirsiniz. Evet, şu anda dışarıya ısı vermeye başladı. Sabahleyin bakarız artık. Şu anda 19.44. Bakalım ne kadar gidecek. Bunun içinde ne var? Çorap var. Çorabın içinde kese var. Kesenin içerisinde tutmakta zorlandı. Şöyle göstereyim. Zippo cep sobası var. Evet, cep sobası artık işime yaramayacak ama biraz ısındı. Zaten kat kat giyindim. İşte dün 19.44'te yakmıştık. Şimdi de 7.30. Yani neredeyse 12 saat oldu ve sıcak. Yani halbuki tam doldurmadım. Tam doldurursanız 12 saat gidiyordu. İşte kat kat kılıfların içerisine koymanın etkisi. İşte çıkartınca tabii kamera karşısında anlaşılmıyor da oksijen aldıkça daha da ısınıyor. Yani şu an şöyle bıraksam kısa sürede yanıp tükenir. Ama içindeki heba olsun istemiyorum. İçindeki benzinin kapatma tuşu falan da yok. Onun için ya başlığını çıkartacaksınız. İşte başlığı sıcaktır. Onun için ben hava almayan kilitli bir poşetin içine koyacağım. Oksijen almayınca da kesiliyor. Ama şu kılıfın içine koyayım, yakmasın naylonu. Bunun da delik olmaması lazım. En son kontrol ettiğimde delik yoktu. Bunun içine atıyorum. Sonra dikkatli bir şekilde kapatıyorum. Artık kısa bir süre sonra bu sönecek. İçindeki benzin daha sonra kullanımında da işe yarayacak. İşte Zippo cep sobası bu. Soğuklarda hayat kurtarır. Bazıları ısınmadığını falan söylüyor. Bilmiyorum nasıl yapıyorlarsa. Ben memnunum aldığımdan beri.
Ha bir de şey diyorlar. İlk kullanımda yeterince ısınmıyor. Evet, bende de öyle olmuştu. İlk kullanımda yeterince ısınmıyor. Yani bir kullanımda bu yorumu yapmayın. İkinci, üçüncü kullanımdan sonra ısınıp ısınmadığına zaten siz karar vereceksiniz, göreceksiniz. Ben memnunum. Bir de krom rengini aldım. Yabancı forumlarda bunu daha iyi ısıttığını söylüyorlardı. Bilmiyorum, rengin bir etkisi var mı? Veya metalin farklı bir metal mi bilemiyorum. Bu da ölçü kabı. Mililitresini yazmamış. Ben şırıngadaki mililitre ile ölçtüm. Burada sadece 12 saat yazıyor. Çünkü 12 saatlik bu. Şırıngayla ölçtüğümde 20 mililitre aldığını tespit ettim. Yani büyüklüğüne kadar bu 12 saatlik olan işte bir avuç içini dolduracak şekilde. 6 saatlik olanı görmedim ama herhalde bunun yarısı kadardır. Yani neredeyse bir çakmaktan az bir şey büyüktür herhalde. Metal, plastik kimse bir şey de sezdiriyor ama metal. Kapağını çıkartıyoruz. Sonra bir başlığı var. Buradan yakılıyor. Ama doldurmak için bu başlığı da çıkartmamız lazım. Ölçü kabını doldurduktan sonra buraya böyle geçiriyoruz. Yavaş yavaş emdire emdire dolduruyoruz. Zippo benzin kullanılması tavsiye ediliyor. Zippo benzinler 125 mililitre. İşte ölçü kabını da 20 mililitre demiştim. Dolayısıyla 6 kez doldurulabilir. Ama ben bunu tam doldurmuyorum. Yani yarısına kadar dolduruyorum. Yarısına kadar doldurduğum zaman işte sabaha kadar rahatlıkla idare ediyor. Bu şekilde kullandığımız zaman işte bir kutu benzinle 12-13 gece idare edebilirsiniz. Benzini doldurduk. Doldurur doldurmaz hemen kullanabiliyor muyuz? Başlığını da taktık. Bir 2 dakika bekletilmesi tavsiye ediliyor. Yatay değil. Yeni doldurulduğu için tam pamuk emmemiş olabilir. Dikey vaziyette 2 dakika bekletiyoruz. Herhalde o süre zarfında içindeki benzin biraz buharlaşarak üstündeki pamuğa da geliyordur. 2 dakika beklemeden yakmaya çalışırsanız zorlanırsınız. 2 dakikadan sonra da yakmaya çalıştığınız zaman kolay kolay yanmıyor. Çakmak gibi bir yakma şeyi yok. Yani ateşi tutacaksınız. Ölçü kabında belirtilen miktardan fazla doldurursak taşma durumu var. O zaman yaktığımız zaman alev alma durumu ortaya çıkar. Kesinlikle ölçü kabından ki çizgiden fazla koymamak gerekiyor. Ölçü kabını kaybeden işte az önce söyledim şırıngalar işte 5 mililitrelik şırıngalar var. Onunla 4 kez içerisine doldurduğunuz zaman işte bunu tam doldurmuş olursunuz. Şimdi doldurduk, yaktık. Kapağını da kapattık. Ondan sonra istediğiniz gibi çevirin. Kesinlikle bir sızıntı olmaz. İçindeki pamuğu iyice emiyor. Dökülme olmuyor. Yani az önce söylediğim gibi yani çok fazla koymadığınız müddetçe, tam ölçüsünde koyduğunuz müddetçe kesinlikle dökülme olmuyor. Öyle bir şey hiç yaşamadım. Ben uyku tulumunun içerisinde kullanmak için aldım ve işini fazlasıyla yerine getirdi. İşte dışarıda soğukta iş yapanlar, işte balığa gidenler, ava gidenler, trekking yapanlar soğukta cebine koyarak yine bunu rahatlıkla kullanabilir. Uyku tulumunun içerisinde işte ayaklarınızın dibine, vücudunuzun üzerine ben normal içime koyuyordum. Yani o kadar işte kat şeyin içerisine koyuyoruz, işte oksijen almayıp da sönme ihtimali olur mu? İşte dediğim gibi 3 kat şeyin içerisine koyuyorum.
kıyafetimin de içerisine sokuyorum. Uyku tulumunun da içerisinde. Yani çok minimum oksijen almasına rağmen hiç sönme olayıyla karşılaşmadım. Sabaha kadar yandı. Sabahleyin de yanmaya devam ediyordu. Çok hafif bir benzin kokusu oluyor. Rahatsız edecek bir koku değil. Bir zararı var mı? Yani çadırın içindeyiz. İşte karbondioksit miktarını artırıyor mu? Kesinlikle artırmıyor. Bizim kendimizin işte teneffüsünde olan karbondioksit miktarından fazla bir karbondioksit olmuyor çadırın içerisinde. Nereden biliyorum? Bende havadaki partikülleri ölçen cihaz var. Bu cihazla ölçtüğüm zaman bir farklılık görmedim. Yani havayı kirletmiyor. Çadırın içini ısıtmaz. Yani bu vücuda temas etmesi lazım. Yani uzağa koydum elimi şöyle tutayım da ısıtsın olayı. Yok. Yani elinizin içinde, cebinizde, vücudunuzda olacak. O şekilde ısıtacak. Çadırın içerisini ısıtmaz. Ben bunu geçen sene yaklaşık yanlış hatırlamıyorsam 350 liraya almıştım. Bu çekim yayınlandığı zaman fiyat ne olur bilemem ama Ocak 2023 itibariyle Zippo'nun sitesine girerseniz en uygun orada zaten. Diğer alışveriş sitelerinde çok yüksek fiyat yazmışlar, 800 lira gibi. Ama Zippo'nun kendi sitesinde 569 lira. Yurt dışındaki fiyatıyla aynı, yani dolar bazında aynı fiyata geliyor. Onun için Zippo'nun sitesinden almanızı tavsiye ederim. Ömürlük bir cihaz değil. Bu başlığın bir ömrü var. 80 yakımlık. 80 yakımdan sonra artık görevini yerine getirmiyor. Ben herhalde bir 11-12 defa kullandım. Ben yine de işte ucuz bulmuşken yedek başlığını da aldım. Zippo'nun sitesinde satılıyor yedek başlık. O da zannedersem evet, 189-190 lira civarı bir şeydi. Ben 130 liraya almıştım. Yani bu işini bitirince bunu takacağım. Bunu hallettik. Tamam mı? Yine kullanabilir miyiz? Kullanabiliriz ama içindeki pamuğun da katalizör pamuğu diye geçen pamuğun da bir ömrü var. Yani farklı fikir belirtenler var. 5 yıldır kullanıp kullanmaya devam edenler de var. Herhalde içindeki pamuk bu başlıktaki pamuktan daha uzun dayanır. Yani bu pamuğu değiştirenler de var. Yabancı forumlarda falan gördüm. Onunla ilgili bir yabancı YouTube kanalında bir video var. Onun linkini ekleyeceğim açıklamalar kısmına. Çünkü şuradan pamuğu çıkartmak zor. Kesiyor burayı. Kesip çıkartıyor. Yani şundakini değiştirmek kolay da bunu değiştirmek zor. Yani 5 yıl idare ettikten sonra yenisini alırım zaten. Ama sık sık kullanan için masraf tabii. O zaman bunun içindeki pamuğu değiştirmeyi deneyebilir.